Merhaba arkadaşlar. İnsanı insan yapan sürecin başlangıcında esas olarak insanın çok güçlü bir toplumsallık geliştirmesi olduğundan söz etmiştim. Şimdi bu toplumsallığın nasıl evrimleştiğine, bu toplumsallığı oluşturan dinamiklerin neler olduğuna sırayla ele alacağız. Bugünkü videomuzda ilk olarak toplumsallığın çimentosunu oluşturan belli ahlaki norm ve ilkelerin nasıl evrimleşmiş olabileceğine ilişkin düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi sıradan bir gözlemle bile değişik hayvan topluluklarıyla insan toplulukları karşılaştırıldığında hayvan topluluklarında genellikle ahlakın olmadığını, daha doğrusu ahlakın izinin bile olmadığını söyleyebiliriz. Yani çevrenizdeki değişik hayvan topluluklarını izlediğinizde bunun çok basit ve somut örneklerini açıkça görebilirsiniz. Yani diyelim bir toplulukta bir yerde hayvanlara bir yiyecek attığınız zaman türden türe değişiyor olmakla birlikte hayvanlar genellikle içgüdüsel bir şekilde o yiyeceklere yönelirler ve genellikle ya kapıp kaçmaya çalışırlar ya da en güçlü olanının esas olarak payı o alır. Ancak o doyduktan sonra diğerlerine sırayla gelir. Yani paylaşma budur. Yoksa yani örneğin çok güçlü bir hayvanın bulunduğu ortamda diyelim 5 tane hayvan var. Siz ortaya bir yiyecek bir şey attınız. Küçük bir parça attınız. Şimdi hayvanlar orada bu yiyeceğe kimin daha çok ihtiyacının olduğunu ya da kimin hakkının olduğunu böylesi bir düşünce hiçbir şeyleri yoktur. İçgüdüsel olarak oraya giderler. En güçlü olan sonuçta onu kapar ve o yer. Yani bunu paylaşıma razı mı olmayana ise yapacağı tek şey dişlerini göstermektir. Yani bunu örneğin insan eğitiminden geçmemiş sokak köpeklerinde çok somut bir biçimde görebiliriz. Yani sokak köpeklerinin yavrularıyla ve diğer birbirleriyle ilişkilerine dikkat ederseniz bu dediğimi çok net bir biçimde görürsünüz. Yani örneğin diyelim bir dişi köpek yavrularını doğurdu. Diyelim 9-10 tane yavrusu var. İlk 1-2 ay içerisinde onlar yavru oldukları için annelerin memelerini fütursuzca emerler. Anne de buna hiçbir şey söylemez. Yani onların ihtiyaçlarını karşılar, hemen önlerine yatar, onları emzirmeye devam eder. Ama bir süre sonra diyelim artık yavrular katı yiyeceklere geçme aşamasına geldiklerinde anne artık onların önüne yatmaz. Sadece diyelim günde bir kere gelir, bir kere onları emzirir, sonra çeker gider. Bu arada diyelim onlara yiyecek verdiniz. Yiyecek verirken diyelim yavrular hemen yiyeceğin üzerine atıldıklarında 2-3 aylıktan sonra olduktan sonra anne onlara gereken şeyi gösterir. Ne yapar? Yani kendisi yer önce. Kendi karnı doyana kadar yavruların bir şey yemesine kesinlikle izin vermez. Israr edenlere işte ısırır, şunu bunu yapar. Onlara haddini bildirir yani. Diyelim biraz daha büyüdüklerinde artık tek tek yuvadan gitme zamanları geldiğinde annenin bu tutumu iyice sertleşir. Yani diyelim siz onlara yiyecek verdiğinizde, ama sokak köpeklerinden bahsediyorum. Evcil köpeklerde böyle olmayabilir. Onlar eğitildikleri için bir takım davranışlara boyun eğerler. Önce anne karnını doyurur. Anne karnını doyururken diğerleri bir kenarda hepsi bekler. Anne karnını doyurduktan sonra yavrular hepsi birden yiyeceğe atılamazlar. Kuşkusuz başlarda atılmaya çalışırlar ama
Anne uzaklaştıktan sonra bu sefer içlerinden en güçlü olan yemeğin başına geçer ve karnını doyurmaya başlar. O karnını doyurup uzaklaştıktan sonra ikinci en güçlü olan gelir. Böyle sırayla. Yani orada hayvanlar arasında tek bir ahlaki ilke vardır. Güçlü olan haklıdır. Bunu genel olarak bütün hayvan ilişkilerinde görebilirsiniz. Yani başka hayvan türlerinde de genellikle durum budur. Yani sadece yiyecek paylaşımı açısından değil, diğer şeyler açısından da bildiğiniz gibi örneğin diyelim cinsel seçilim söz konusu olduğunda hayvanlar eşe sahip olabilmek için erkekler örneğin acımasızca mücadele ederler. Bu acımasızca mücadele gerektiğinde rakibini öldürmeye kadar gider. Yani geyikler boynuzlarıyla, işte goriller yumruklarıyla, aslanlar pençeleriyle, bütün hayvanlar hedefledikleri dişiye ulaşmak için rakiplerini kaba güçle yok etmeye çalışırlar. Cinsel seçilim açısından olduğu kadar diğer konularda da hayvanlarda ahlakın pek bir izine rastlayamayız. Örneğin diyelim hayvanlarda utanma duygusu diye bir şey yoktur. Gördüğümüz kadarıyla. Yani eğitilmiş hayvanlar kuşkusuz bu yönde belli bir davranışları benimseyebilirler. Fakat genel olarak örneğin diyelim bir köpek ya da bir kedi tuvaletini yapacağı zaman ya da başka bir şey yapacağı zaman, çiftleşeceği zaman ya da bir şey herhangi bir utanma, çekinme falan diye bir durumları yoktur. Dolayısıyla hayvanlarla insanlar arasındaki bu çok somut ve gözle görülür farklılıklar geçmişte bilim insanlarının, işte filozofların, düşünürlerin çok ilgisini çekmişti ve onlar hayvanlarla insanları birbirlerinden uçurumla ayırırken, yani insanın bir hayvan, biyolojik olarak bir hayvan türü olmadığını, yani hayvanların basit bir devamı olmadığını söylerken bu tip örneklerden sık sık söz ederlerdi yani. Şimdi evrim teorisinin kurucuları arasında adı anılması gereken örneğin Alfred Wallace'ın Darwin'den yolunu ayırmasının en önemli nedenlerinden birisi de buydu. Yani Alfred Wallace insanı hayvanlardan ayıran zihinsel yeteneklerin, zihinsel becerilerin ve kapasitelerin, örneğin vicdanın, ahlakın, işte inancın, konuşmanın, bu tür şeylerin aslında doğal seçilimle açıklanamayacağını söylemişti. Ona göre yani biyolojik, genetik yapısı bakımından insan hayvanlarla bir takım aynı koşullara, aynı yasalara boyun eğiyor olabilirdi ama iş zihinsel yeteneklere ve kapasitelere geldiği zaman insanı ayrı bir yerde değerlendirmek gerekiyordu. Yani insanın bu özelliklerinin doğal seçilimle kendiliğinden evrimsel süreçte ortaya çıkmış olabileceğini düşünmüyordu. Oysa ki Darwin onun bu görüşünü paylaşmıyordu. Tam tersine Darwin insanın bütün zihinsel yetilerinin, kapasitelerinin, bunların da doğal seçilim sürecinde zaman içerisinde evrimleştiklerine inanıyordu. Ve İnsanın Türeyişi isimli kitabında bu zihinsel yetilerin hayvanlardan nasıl aşama aşama evrimleşmiş olabileceğine ilişkin olarak çok zengin bir malzeme sunmuş ve değişik örnekler vermişti. Yani Darwin o kadar çok örnek vermişti, o kadar bu konuya vurgu yapmıştı ki daha sonraki bilim insanlarının çoğu Darwin'in bu konuda işi abarttığını, yani insanı tamam insanın değerini küçültmedi falan ama hayvanların zihinsel
beceri ve kapasitelerini çok abarttığını düşünenler olmuştu. Yani bu yönüyle de Darwin'i eleştirenler olmuştu. Ama yani esas olarak aslında Darwin yanılmıyordu. Çünkü diğer bütün insanın fizyolojik yapıları, organları, işlevleri, davranışlarının olduğu gibi zihinsel denilen yeteneklerinin de önceki türlerde nüvelerinin olmuş olması gerekiyordu. Çünkü bu evrim teorisinin en önemli ilkelerinden biriydi. Yani bir canlıya ilişkin hiçbir özellik, hiçbir yapı, hiçbir organ gökten zembille inmez, birdenbire ortaya çıkmaz. Mutlaka evrimsel süreçte önceki türlerde bunun nüveleri vardır. Bu nüveler ihtiyaçlar doğrultusunda ve maruz kaldıkları seçilim baskıları oranında gelişerek, dönüşerek bugün değişik türlerde tanık olduğumuz biçimlerine kavuşurlar. Dolayısıyla bu teorinin kurucusu olarak Darwin bu anlamda sağlam bir bakış açısına sahipti. Nitekim İnsanın Türeyişi kitabında insanın değişik zihinsel becerilerinin, özellikle ahlak yetilerinin hayvanlarda öncüllerinin olduğunu ve bunun da gayet normal olduğunu, bunun gelişmesini ise esas olarak grup seçilimi denilen bir düzenekle gerçekleştiğini söylüyordu. Yani genellikle evrimin nasıl ilerlediğine ilişkin kitaplarda anlatılanlar evrimin esas olarak bireylerin genetik yapılarındaki, yani fenotipteki bir takım değişikliklerin genotipik olarak, yani DNA'daki kalıtsal değişikliklere bağlı olarak gündeme geldikten sonra türleşme ve evrimsel süreçte etkili olduklarını düşünülür. Ama örneğin Darwin her şeyin bu kadar basit açıklanamayacağını görmüştü. Çünkü Darwin gerçekten çok yetkin ve nesnel ve kapsamlı düşünebilen, aynı zamanda felsefeyle de uğraşmış olduğu belli olan iyi bir bilim insanıydı. Örneğin diyelim bireyler üzerinden, popülasyon üzerindeki farklı birey topluluklarının, kuşakların kalıtsal olarak bazı özellikleri biriktirdiklerini ve böylelikle yeni türleşmenin olabileceğini elbette biliyordu. Bunu vurgulamıştı. Ama bu süreç ister istemez bazı örneklerde kuşku yaratıyordu. Örneğin bu kuşku yaratan örneklerden birisi sosyal hayvanların, sosyal böceklerin deki iş bölümü, kısır olan bireylerin diğer üreme faaliyeti gösterenler lehine kendilerini feda edercesine çalışmaları, hatta gerektiğinde de kendilerini topluluk için feda etmeleriydi. Bu yalnızca sosyal böceklerde görülen bir durum değil, biliyorsunuz. Yani diğer hayvan topluluklarında da bunlar görülüyor. Örneğin büyük yırtıcılara karşı birbirlerini uyararak topluluğu kurtarmaya çalışan, bu nedenle çığlık atan ama çığlık attığı için de saldırganın dikkatini çekerek onun hedefi haline gelen hayvanlar vardır. Örneğin maymunlarda vardır bu, işte mirketlerde vardır, işte değişik topluluklarda, hayvan topluluklarında bu tür yardımlaşma mekanizmaları ve gerektiğinde kendini feda etme örnekleri vardır. Şimdi Darwin bunları bildiği için, bu örnekleri bildiği için şunu düşünmüştü Darwin. Peki bir birey kendisini bu derece feda edebilecek bir biçimde neden davranıyor? Niye davransın ki? Yani evrim esas olarak bireylerin ve toplulukların kendi soylarını devam ettirebilmek için kendilerini korumak güdüsüyle hareket ettikleri bir süreç ise, bu fedakarlık davranışını bu süreçte
nasıl bağdaştırabiliriz? Ve işte burada Darwin bireysel seçilime dayalı olarak evrimin ilerlemesinin yanı sıra bazı türlerde grup seçiliminin de olduğundan söz etti. Ve buna örnek olarak da insanlarda grup seçiliminin başlangıçta ahlaki özelliklerin geliştirilmesinde rol oynamış olabileceğinden söz etmişti. Yani Darwin şunu diyordu, örneğin bir toplulukta böyle çocuklarına düşkün, eşine düşkün, sadık, topluluğunu seven, gerektiğinde kendini onlar için feda edebilen, tamamıyla başkalarına yardımcı olabilen, kendi çıkarından çok başkalarını düşünebilen, yani yüksek ahlaki standartlara sahip bireylerin nasıl oluştuğu sorusuna yanıt ararken bunların tek tek bireyler bazında bir bireyin kendi ömrü içerisinde anlamlı sonuçlar üretmesinin doğru olmadığını kuşkusuz biliyordu. Yani çünkü evrim esas olarak bireyler üzerinden değil, kuşakların ard arda geldiği popülasyon üzerinden yürür. Ve Darwin kuşkusuz bunun farkındaydı. Ama buna rağmen bu ahlaki özellikleri geliştirmiş bireyler sayesinde bunların giderek grup seçilimi anlamında yani grubun esenliği için böylesi özelliklerin gelişebileceğinden söz etmişti. Bu da açıkça Darwin'in ahlaki özelliklerin evrim teorisi çerçevesinde evrimsel sürecin yasalarına bağlı olarak gelişebileceğine ilişkin öngörüsüydü. Şimdi Darwin'in bu öngörülerini biz daha sonraki özellikle de paleoantropolojinin gelişmesiyle birlikte Darwin'in yanılmadığını anladık. Yani biz kuşkusuz 2 milyon, 4 milyon, 5 milyon yıl önceki insanların nasıl yaşadıklarını, neler yaptıklarını doğrudan test etme, kaydetme ya da bunları doğrulama şansımız yok. Fakat bilim insanlarının çalışmaları ve paleoantropoloji çalışmalar sonucu bulunan fosillerin değerlendirilmesi ve incelenmesi bu konuda bize oldukça ilginç ipuçları sunuyor. Yani biz bu ipuçlarına bakarak insanın atalarının, yani ilk ataların ahlaki özellikleri geliştirebildiklerini ve böylelikle çok güçlü bir toplumsal yapı oluşturabildiklerini biliyoruz. Tabii aklınıza gelebilir bunu nereden biliyoruz diye. Bununla ilgili değişik fosillerden elde edilmiş değişik kanıtlardan kısaca söz edeyim. Örneğin daha önce Australopithecus afarensis türüne ait Lucy isimli çok ünlü bir Australopithecus örneğinden söz etmiştim. Yani ayağa kalkan insanın ilk örneklerinden birisi olarak Lucy yaklaşık 3,5 milyon yıl önce yaşamıştı. Şimdi Lucy'nin kemiklerinin bulunduğu yerde sanırım Tanzanya'nın Afer Vadisi olması gerekiyor. Oraya yakın eskiden volkanik hareketlerin yoğun olduğu bir bölge var. Bu bölgede bilim insanları volkanik küllerin üzerinde Australopithecus'ların ayak izlerini buldular. Yani 3 tane Australopithecus örneğin yan yana yürüyorlar. Tabii bilim insanları bu volkanik küllerin üzerinde yürümüş olan, yani diyelim nemlenmiş, orada yürüyorlar. Onlar yürüdükten sonra ayak izlerini bırakıyorlar. Daha sonra bu izler taşıl hale geliyor, yani katılaşıyor ve milyonlarca yıl o izler o şekilde kalmış. O izlere bakarak bilim insanları açıklık alanda 3 tane Australopithecus'un yan yana yürüdüğünü tespit ediyorlar. İzlerle ilgili yapılan değerlendirme, ölçümler sonucu bunların birisinin yetişkin bir dişi, birisinin 9-10 yaşlarında bir çocuk, birisinin de gene yetişkin bir Australopithecus,
Fakat tek ayağı aksayan, yani topal bir Australopithecus'a ait olduğunu tespit ediyorlar. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Bu bize aslında şunu gösteriyor. Yani 3,5-4 milyon yıl önce yaşayan Australopithecus'ların içerisinde tek ayağı sakat, ciddi biçimde yürüme zorluğu çeken bir Australopithecus pekala hayatını sürdürebiliyor. Oysa ki o dönemin zorlu koşullarını düşündüğümüzde bir topluluğun üyesi olmadıkça bir Australopithecus'un tek başına o günün koşullarında hayatta kalması hemen hemen olanaksız. Nitekim bu örnek sadece tek bir örnek değil. Onun dışında değişik yerlerde milyonlarca yıllık değişik fosiller incelendiğinde çok sayıda fosil örneğinde benzer ciddi eksiklikleri, sakatlıkları olan bireylerin topluluklar içerisinde bulunduğu ve bunların ölümlerinin öyle vahşi hayvan saldırısı falan değil, doğal ölümle gerçekleşmiş olduğu anlaşılıyor. Yani bulunan kemiklerden diyelim kolu sakat, eli sakat ya da işte boynunda herhangi bir, belinde kamburu var ya da herhangi bir çok ciddi onun hareket yeteneklerini sınırlayan kusurları olan bireylerin bile ilk insan toplulukları içerisinde sayılarının hiç de az olmadığı ortaya çıkıyor. Yani bunlara ilişkin çok sayıda fosil kanıt var elimizde. Bu da bize ilk insan topluluklarında sakat bireylerin de bakıldığı ve onlara belli bir koruma sağlandığı somut biçimde ortaya çıkmış oluyor. Yine bu bulunan fosil kanıtlar içerisinde ortalama yaşın üzerinde yaşlı denilebilecek bireylerin de sayılarının hiç de öyle az olmadığı ve bol miktarda olduğu görülüyor. Yani şunu düşünün, işte 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon yıl önce yaşamış o dönemin Afrika'sı koşullarında üreme faaliyetine son vermiş olması gereken, çünkü biliyorsunuz kadınlarda ve erkeklerde belli bir yaşın üzerinde üreme faaliyeti eskisi gibi etkin sürdürülemiyor. Ama buna rağmen hayatta kalmış ve topluluk içerisinde yaşayarak doğal yollarla ölmüş, yani hastalıklarla falan ölmüş bireylerin sayısı hiç de az değil. Bu da bize ilk insan topluluklarının gerçekten çok güçlü bir toplumsal dayanışma becerisi geliştirdiklerini ve bunun içerisinde yaşlı bireylerin de yaşayabildiklerini ve bu topluluğun içerisinde bulunduklarını ortaya koyuyor. İnsan toplumsallığının bu anlamıyla ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunun bir başka kanıtı da aslında bulunan o binlerce fosil kayıt içerisinde vahşi hayvan saldırılarıyla ya da böyle fiziki darbelerle falan ölmüş insanların kemik kalıntılarının çok az olması. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Yani ilk insanlar öylesine güçlü bir toplumsal bünyeleri vardı ki örneğin vahşi hayvanlara karşı falan etkili koruma tedbirleri geliştirmişlerdi. Öyle vahşi hayvan saldırıları nedeniyle ölümler falan fazla bir geride iz bırakmış durumda değil. Bu da dolaylı olarak insan topluluklarının o dönem oldukça güçlü, kendilerini koruyabilen ve birbirlerine destek olabilen yapılar geliştirmiş olduklarını gösteriyor. Kısaca bu ipuçlarını değerlendirdikten sonra ilk insanların güçlü toplumsallık eğilimlerini ve bunu nasıl geliştirdiklerine ilişkin
belli noktalara bakmamız gerekiyor. Örneğin kuşkusuz tek eşlilik, baba adaptasyonu, nine dede adaptasyonu konularını işlerken de değinmiş olduğum gibi insan toplulukları başlangıçtan itibaren bir bütün oluşturma noktasında salt akrabalık ilişkilerine bağlı olmadan toplumun bir farklı üyelerinin bir araya gelmeleriyle oluşturulmuş güçlü bir bütün oluşturma yönünde bir eğilimleri vardı. Şimdi bu eğilimin olması aslında ister istemez toplum içerisinde belli ahlaki ilkelerin, belli davranış kalıplarının, normların, geleneklerin gelişmiş olmasını gerektiriyor. Cinsel iş bölümü ve cinslerin kendi konumlarına bağlı olarak çiftleşme ve yavru bakımı ile ilgili olarak erkeklerin ve dişilerin farklı stratejiler geliştirebileceklerinden daha önce söz etmiştik. İnsanın ilk atalarının yaşadıkları ortamda kadın erkek işbirliği içerisinde tek eşli birlikteliklerin ortaya çıkabilmeleri için aslında arada çok ciddi bir güven bağının oluşmuş olması gerekiyor. Yani bir kadın topluluk içerisinde belli bir erkekle bir arada olarak çocuklarını birlikte büyütmeye karar verebilmesi için onun erkeğe güvenmesi, erkeğin de kadına güvenmesi gerekiyordu. Bununla ilgili değişik mekanizmaların sağlanmış olması gerekiyor ve eldeki mevcut kanıtlar ilk insan topluluklarında bu güvenin ve bu karşılıklı güvenin sağlanmış olduğunu gösteriyor. Bu sorun sadece tek eşli birlikteliklerle ilgili bir sorun elbette değil. Yani toplumun bütün üyelerinin belli bir noktada birbirlerine sıkıca sarılmış olmaları gerekiyor. Şimdi buna ilişkin olarak ne olabilir? Ciddi bir iş bölümü. Bu iş bölümü içerisinde herkesin kendi payına düşen işi ciddiyetiyle ve dürüstçe yapması, yapmayanların bu işbirliğine aykırı tutum ve davranışlarının topluluk üyeleri tarafından yerilmesi, eleştirilmesi gerektiğinde değişik cezalar ve yaptırımlar uygulanarak kişilerin bunlarla vazgeçirilmeye çalışılması. Şimdi bütün topluluklarda görülebilecek sıkıntıların en önemlilerinden birisi örneğin beleşçiler meselesidir. Yani bu bütün değişik ortamda bir araya gelmiş bütün topluluklarda görülen bir durumdur. Yani bu bir fabrikada olabilir, bir aile içerisinde olabilir, bir geçici olarak bir yerde bulunan, diyelim bir seyahat sırasında bir gemide bulunan insanlar olabilir ya da bir yerde konaklamak ya da barınmak zorunda kalmış olan, diyelim bir ıssız bir adaya düşmüş bir topluluk içerisinde olabilir. Bu topluluk içerisinde beleşçilerin durumu her zaman önemli bir sorun kaynağı olmuştur. Şimdi beleşçi ne demek? Beleşçi şu demek. Yani bir topluluk içerisinde bireyler, topluluk üyeleri belli görevler ve işler yapmak üzere anlaşırlar. Herkes bu belli işleri yaptığında bir bütün olarak topluluk gerekli ihtiyaçlarını karşılayıp sürdürebilir. Örneğin ne olur şimdi? Erkek bireyler diyelim kamp yerinden ayrılıp avlanmaya çıkarlar. Kamp yerinde kalan yaşlılar, kadınlar ve çocuklar onlar da yiyecek aramaya başlarlar. Çünkü ava gidenlerin her zaman gittikleri avdan yeterli ve doyurucu avlarla dönüp dönmeyecekleri belli değildir. Geçmişin zorlu koşullarını düşündüğünüzde bir hafta içerisinde 3 gün
4 gün eli boş dönmeleri pekala mümkündür. Dolayısıyla avcılar elleri boş döndüklerinde topluluk ne yapacak? İşte bu koşullarda topluluk yaşlıların, çocukların ve dişilerin buldukları değişik küçük yiyeceklerle, yani küçük av hayvanlarıyla ya da en önemlisi özellikle de yumrulu bitkiler, yani bitkilerin köklerinden, çünkü bitkilerin köklerinden ve yumrularından besin elde edebilen bitkileri toplamaları gerekiyor. Afrika'nın savanalarında bol meyveli ağaçlar pek olmadığı için esas olarak bu tip konularda da insanların başlangıçtan itibaren uzmanlaştıklarını biliyoruz. Dolayısıyla kadınların ve yaşlıların, çocukların yiyecek toplamada belli bir çaba harcamaları ve en azından günlük kalorilerini alabilecek biçimde bazı şeyleri toplamış olmaları gerekiyor. Gerek avcılar, avlanmaya çıkanlar, gerekse toplayıcılar arasında bazı insanların tembellik yaptıklarını ve hiçbir şey yapmadan akşam kamp yerine geri döndüklerini ve kamp yerinde toplanan yiyeceklerin paylaşılmasında rol aldıklarını düşünelim. Şimdi bir topluluk içinde böylesi beleşçilerin sayısı giderek artarsa o topluluğun kendini sürdürmesi son derece güç olacaktır. Dolayısıyla burada topluluk varlığını sürdürmek istiyorsa kendi üyeleri içerisinde ahlaki standartlar geliştirmek zorunda. Yani değişik yöntemlerle beleşçilerin varlığına izin vermemek, beleşçilik yapanları uyarmak, gerektiğinde beleşçilik yapanlara karşı değişik yaptırımlar geliştirebilmek gerekir. Bu yaptırımları geliştirebilmek için de belli değerlerin öne çıkmış olması ve bunlara önem verilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla bu beleşçilik sorununa ilişkin olarak değişik insan topluluklarında geliştirilen yöntemler, belli ilkelerin benimsenmesi ve bunlara uymayanlara belli yaptırımlar ve gerektiğinde cezaların uygulanması aslında giderek kendini dayatan bir zorunluluk haline geliyor. Ve dolayısıyla belli konularda, yani tutumluluk, çalışkanlık, sözüne güvenilirlik, dürüstlük gibi bir takım ahlaki erdemlerin ortaya çıkış gerekçesi esas olarak topluluğun içinde bulunduğu zorlu koşullarda topluluk üyelerine düşen görevler konusunda ne derece ilkeli ve dürüst davranıp davranmadıklarına bağlı bir durum oluyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Belli ahlaki özelliklerin çıkış noktası aslında topluluğun birbirine muhtaç, birbirine sıkıca dayanmak zorunda olan ve birbirlerini kollamak zorunda olan bir topluluk oluşturma gereksinmeleriyle bu zorunluluklar belirlenmiş olduğu için bu konuda ister istemez belli yaptırımlar yapılıyor. Yani bir kişi diyelim yapması gereken görevleri yapmıyorsa, diyelim avcılığa çıkıyor fakat av peşinde koşmuyorsa ya da yakaladığı, bulduğu bir takım avları hemen orada kendisi tüketerek diğerleriyle paylaşmıyorsa, bu tip bütün farklı davranışlara ilişkin olarak bunların tespit edilmesi, bunların fark edilmesi ve bunları fark edildiğinin muhataba bildirilmesi ve buna göre gerekli yaptırımların alınmasıyla ilişkin çok ayrıntılı tekniklerin geliştirilmiş olması gerekiyor. Şimdi bu sorun sadece belli kural ve ilkelere uymak ve bunlara uymayanları tespit etmekle ilgili bir şey değil. Şimdi bunların yapılabilmesi için birincisi kişilerin
hal ve hareketlerinden, davranışlarından, konumlarından, bakışlarından, duruşlarından belli mesajların çıkarılması ve çıkarılan bu mesajların birbirlerine iletilmesi gerekiyor. Şimdi insan dilinin kökenlerinin insan toplumsallığında yattığından söz ederken aslında buralardan hareket ediyoruz. Yani insan dili aslında insan toplumu içerisindeki bireylerin çok ince, incelikli, hassas, duyarlı bir takım küçük ipuçlarından anlamlı sonuçlar çıkarabilme yeteneklerinin gelişmesiyle ilgilidir. Şimdi bu şekliyle bu olayı söylediğim zaman kafanızda gerekli şeyler şekillenmemiş olabilir. Ama anımsarsanız geçmiş videolardan birisinde örneğin insanların yüzlerinin, gözlerinin kafanın ön tarafına gelmesini, buna bağlı olarak insan göz bebeklerinin ve insan göz akının konumunu, insanların bakışlarının yalnızca göz hareketleriyle birbirlerini izleme ve birbirlerinin neler yaptığına ilişkin durumlarından sonuçlar çıkarma bakımından ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Yani örneğin şöyle bir şey düşünün. Maymunlar genellikle, şempanzeler, goriller falan genellikle birbirlerini insanların yaptığı gibi gözlerine bakarak onların neler yaptığı, neyle ilgilendiklerini ya da ne yapmayı tasarladıklarını anlama yetenekleri insanlar kadar gelişkin değildir. Maymunlar esas olarak karşılarındaki bireyin kafasını ve kafasının durumuna göre, yüzünün aldığı biçime göre onlar yorum yaparlar. Yani kafa ne tarafa dönükse ilginin o tarafta olduğunu ve kafanın dönük olduğu tarafta ki herhangi bir meseleyle ilgilendiklerini düşünürler. Oysa ki insanlarda böyle değildir. İnsanlar kafanın direkt yönünden çok esas olarak karşılarındaki muhataplarının gözlerine bakarlar. Yani onun gözlerinin durumunu, gözlerini takip ederek karşıdaki bireyin ne yaptığını, ne yapmayı düşündüğünü, ne yapma peşinde olduğunu anlarlar. Ya da bir insan karşıya bakıyormuş gibi görünmesine rağmen aslında gözlerini yanlara çevirerek dikkatli bir biçimde, yani yan bakış dediğimiz bir ifadeyle karşısında ya da çevresindekilerin neler yaptıklarını süzerek onları anlamaya çalışır. Tabii şimdi bu anlattığım şeyler böyle basit ayrıntılarmış gibi gözüküyor. Fakat evrimsel süreçte bu tip mekanizmaların ne kadar önemli olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü insan topluluğu içerisinde bireylerin birbirleriyle ilişkilerini, bu ilişkilere uyup uyumamayı belirleyen çok incelikli, kapsamlı ve ayrıntılı mekanizmaların gelişebilmesi buralardan geçiyor. Peki neden böyle? Çünkü insanlar esas olarak tek tek bireylerin yaşamda kalma mücadeleleriyle ya da bu konuda sağladıkları başarılarla varlıklarını sürdürebilen canlılar değiller. Tam tersine insanlar dünyanın hangi köşesinde olursa olsun bulundukları her ortama uyum sağlayabilen, ama bu uyum sağlayabilmeyi tek tek bireylerin becerisiyle değil, bir bütün olarak toplum halinde geliştirdikleri davranış ilke ve kurallara bağlı olarak güçlü bir bütünsellik sağlayabildikleri ölçüde bunu yapabildikleri için insanlar diğer hayvanlardan ayrılmışlardır. Yani insanı diğer hayvanlardan ayıran en önemli özellik diğer hayvanlarda göremediğimiz onların birbirleriyle ilişkilerini çok temel
ihtiyaçlarının dışında birbirlerine muhtaç olmamalarına karşılık insanların her şeyleri esas olarak içinde bulundukları topluma bağlı olduğu için toplumun esenliği ve güvenliği bütün bireyler için vazgeçilmez önemdedir. Dolayısıyla toplumdaki herkesi sürekli gözlemek, kontrol etmek, denetlemek durumundadır. Yani insan topluluklarında genel olarak günümüzde bile bu durum böyledir. Nedir? Örneğin sosyal medya mecralarının, sosyal medya kanallarının bu kadar gelişmiş olması, bu kadar ilerlemiş olması, sıradan yani ilkokul mezunu insanlar bile örneğin bugün ellerinde cep telefonlarıyla TikTok'undan Facebook'una, işte X'inden şununla bununla çok değişik sosyal mecralarda sürekli olarak birbirleriyle bir iletişim halinde, birbirlerini kontrol etme, birbirlerini izleme, birbirleriyle sürekli ilgilendiklerini gösterme çabası içerisindeler. Oysa ki insanlarda gördüğümüz böylesine bir toplumsallığa ve başkalarına yönelik bu kadar yoğun ilgi hayvanlarda hiçbir şekilde yoktur. Yani hayvanların çoğu zaten yapıları gereği, yaşadıkları koşullar gereği son derece bireysel ve asosyal yaratıklardır. Yani örneğin belgesellerde falan izliyoruz. İşte büyük yırtıcı kedileri düşünün. Yani leoparları düşünün, panterleri, ondan sonra pumaları, ayıları, diğer hayvanları. Yani toplu halde yaşıyor gözükenler bile aslında bir topluluk olarak bir arada olmaktan belli yararlar sağlamış olsalar da onların topluluğu bireylerin bir araya gelmeleriyle oluşan bir topluluk. Oysa ki insandaki bireylerin bir araya gelmelerinden öte bireylerin birbirlerini yoktan var ettikleri, sürekli olarak her adamda birbirlerini kontrol ettikleri ve birbirleri hakkındaki duygu, düşünce ve tasarımlarını birbirlerine sürekli ilettikleri ve iletmek zorunda oldukları bir yaşam biçiminden kaynaklanıyor. Şimdi insanda toplumsallık bu kadar yoğun, insanların birbirleriyle meseleleri bu kadar karmaşık ve şiddetli olduğu için işte insan dilinin kökenini esas olarak burada aramamız gerekiyor. Yani insanların çok ciddi sonuçlar çıkardığı diğerlerinin hal, hareket ve davranışlarının çoğu hayvanlar açısından örneğin hiçbir şey ifade etmez. Yani bir insan diğer bir insanın duruşundan, bakışından, havasından, konuşmasından, sesinin tonundan onun aslında ruh halini, onun ne yapmak istediğini, ne durumda olduğunu ya da neler tasarladığını çok kolaylıkla kestirebilir. Oysa ki bu özelliklerin birçoğu hayvanların hiçbirisinde yoktur. Bunu evcil hayvanı olan arkadaşlar çok iyi bileceklerdir. Yani hayvanlarla ilişkilerinde onlar diyelim işte yiyecek sağlama, işte belli temel ihtiyaçları söz konusu olduğunda evet sizinle ilgilenirler, size dikkat ederler falan ama onlar sadece o acil gereksinmesini gidermeyle ilgili sorunları halledeceği kadarıyla ilgilenirler. Ama onun dışında bir başkasının, diyelim işte bir kediyi düşünün, bir köpeği düşünün, evcil hayvan, karnını doyurdunuz, oyununu oynadı, keyfi yerinde ne yapar? Bir köşeye çekilir, kendini temizlemeye başlar ya da şey yapar. Kuşkusuz burada köpekler biraz daha farklı. Çünkü köpeklerin insanlara olan düşkünlüğü çok fazla olduğu için. Ama bu köpeklerin durumu tabii istisnai bir durum. Çünkü normal diğer köpek soyuna ait diğer hayvanların doğadaki hiçbirisinde böyle bir özellikler yoktur. Yani ne tilkilerde vardır, ne çakallarda vardır, ne de kurtlarda vardır. Yani
Demek ki burada şunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların dünyanın değişik köşelerinde var olabilmeleri esas olarak tek tek bireylerin becerilerine, başarılarına ya da güçlerine bağlı bir şey değildir. İnsanı insan eden esas olarak yaşadığı toplumsal yapıdır ve toplumsal yapının dışındaki herhangi bir insanın hiçbir gücü, esamesi okunamaz. Şimdi ilerleyen videolarda insan topluluklarındaki özellikle de insanın atalarındaki toplumsal yapıdaki hiyerarşik ilişkileri, yöneticilerin olup olmamadığını ya da değişik bir takım ahlaki standartlar bakımından geçmiş toplumlarda nelere dikkat edildiğini ele alırken bu konuları göreceğiz. Ama o ayrıntılar bir yana esas olarak hiçbir insan istediği kadar güçlü olsun, kendi topluluğuna karşı çıkıp topluluğuna rağmen bir yerlere gelme ya da bir şeyleri yapma, diğerlerine onu kabul ettirebilme becerisine sahip değil. Bu açıdan insanlar, insan türü diğer hayvan topluluklarının hepsinden çok farklı, çok değişik mekanizmalar geliştirebilmiş. Bütün bunlarla ilgili sayısız adaptasyondan geçmiş. Bu sayısız adaptasyondan geçmeye bağlı olarak çok sayıda karmaşık içgüdüler ve refleksler geliştirmiş bir tür. Dolayısıyla insan toplumsallığını gerektiği ciddiyetle ve bütün bileşenlerine gereken önemi vererek ele almak durumundayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.